Ağlama derken böyle bir heyecan sesi yapıyor, tamam mı? Gitme diyor, yani beni bir gezdir, oynayalım. Bir de gezmek de istiyor yemekten ziyade. Benim de acelem var, gideceğim. Baktım yemeğe gitmiyor, böyle uzaktan bakıyorum, gözlerim doldu böyle. Dedim köye gidiyoruz, ne olursa olsun dedim, gidiyoruz. Artık planı, kararı verdim 1,5 ay içinde. Tamam, 1,5 ay. Bak 1,5 ay, 2 ay değil. Şimdi tosunu atalım. Hoppa! Bunun yani lakabı kutup ayısı, tamam mı? Ama biz buna kutu diyoruz. Al. Bunları da bir hediye ettiler bize. Sivas'tan geldi bu. Orada bir üretici var, Barış Çiçek. O bize gönderdi. Şimdi şurada bir şey yapacağım. Bir tane. Bak bu bunun kızı. Ha bu var ya. Bu onun kızı yani. Adım Recep Bayraktar. 20 yıl civarında bir İstanbul'da hayat hikayem oldu. 20 yıl İstanbul'da yaşadım. Daha sonra tabii İstanbul'un vermiş olduğu yorgunluk, trafik ve diğer stresler bizi köyümüze gelmeye itti. Yani köye taşınmaya karar verdim ve özellikle de İstanbul'da köpeklerim vardı. Ama onlarla rahat bir ortam, rahat bir hayat süremiyorduk tabii ki. Trafik falan, köpeklere git gel. Köpeklerim benden uzaktaydı. Ama sürekli tabii yanlarına gidiyordum. Köpeklerimizi bakan kardeşimiz vardı ama yine de ben köpeklerden ayrı kalamıyordum. O yüzden köyüme gelip köpeklerle baş başa doğal bir hayat sürmek istedim. Düşündüm zaten, kendi kendime bir karar verdim. Tabii bu kararıma kimse katılmadı. Ne ailem, ne eşim, çocuklarım, kimse istemedi ilk başta. Ama ben şöyle düşündüm. Tamam, onlar istemiyor olabilir ama ben istiyorum. Onların da daha sonra bana katılacağına, yani seveceğine, köpeklerle bir hayat yaşamak isteyeceğine emin oldum. Çünkü köpekler gerçekten insana, yani köpek olsun, başka hayvanlar olsun, hayvanlar insana yaşama enerjisi veriyor. Yani psikolojisini rahatlatıyor. Ben öyle düşündüm. Köpeklerim ailemle anlaşacak. Ben de daha huzurlu olacağım. Köye gidersem daha rahat olacağım diye düşündüm. Ve köye öyle geldim. Zaten İstanbul'da yani artık parayla da bir işim kalmadı. Dedim ki benim artık evim var, arabam var. Biraz da param var. Daha ben İstanbul'da ne yapayım yani? Daha fazlası, daha fazlası derken ömür bitecek. Çocuklarım belki orada, işte okul bilmem ne, herkes bunu söyledi bana. Gitmemi istemiyordular. İşte çocuklar okuyor, işte orada iş imkanı falan filan derken onların hayatını hazırlarken kendi hayatım bitecekti. İşte emekli olunca gidersin falan diyenler çok oldu ama işte onların hayatını hazırlayıp kendi hayatımı bitirmek işime gelmedi yani. Herkes kendi hayatını diksin. Ben kendi hayatımı, işte 36 yaşındaydım köye gelince. Şu an bu 4. senem. 40 yaşındayım, 41 yaşındayım. Şimdi çok da rahatım. En azından verdiğim karardan en ufak pişmanlık duymadım. Herkes adıma bahisler açtılar. 5 ay durur, 3 ay durur, işte 1 sene durur diye ama hepsi kaybetti. Ya benim zaten yakın çevrem, çocukluk arkadaşlarımın hepsi biliyordu yani köyde yaşamak istediğimi, köye gelmek istediğimi, köpeklerimle özellikle bir hayat sürmek istediğimi hepsi biliyordu. Böyle diyordum 4-5 tane köpeğim olsun. Ama şu an 16 tane köpeğim var. Kendimi durduramadım köpek konusunda ama artık durdurdum yani, yoruldum çünkü sürekli bu ortamı onlara yaşanır hale getirmek için, temiz bir hale getirmek için sürekli çalışıyorum. 4 yıldan beri de yaklaşık 3,5 yıl, yani şurada bu ay 4 yıl olacak işte. Yani geldiğim günden bu yana buranın eski halini, benim de bir YouTube kanalım var. Burada hazır şimdi konuyu açıyor ama ben köye geldim. Köpeklerime böyle sosyal medya hesaplarımda fotoğraf, videolarını paylaşmaya başlayınca beni takip edenler çoğalmaya başladı ve biraz ün yaptık. Yani hayvan
hayvan besleyenler, köpek besleyenler tanımasıyla bu sefer beslemeyenler, beslemek isteyenler, köyde yaşamak isteyenler, doğayı sevenler takip etmeye başlayınca yani ufak biraz ün yaptık. O ün de bizi işte YouTube kanalında tabii bir yerlere getirdi. YouTube kanalımız büyüdü. YouTube kanalından da bir gelir elde etmeye başladık. Yani ben de YouTube kanalından elde ettiğim geliri yani böyle bir yerlere bir şeyler yatırım yapayım falan diye düşünmedim. Kesinlikle dedim ki yaşamış olduğumuz ortamı köpeklerle beraber bu videoyu çekiyorsam tabii ki benim de katkılarım var. Köpeklerin de var. Bu paranın yani benim ne kadar hakkım varsa köpeklerin de var diye düşündüm. Bu köpeklerin hepsine nasıl evladıma bakıyorsam hepsine de o şekilde baktım ve yerlerini gördüğünüz gibi kafeslerini en güvenli, en rahat şekilde yaptım. Yerlerini, yürüdükleri yer bile kayrak taşı. Güzel bir şekilde onlara bir ortam hazırladım. Ama sadece burada değil, bunların yaşam standartları doğada da devam ediyor. Buradan çıkartıyorum, yürütüyorum, gezdiriyorum arabayla. Kendi arabaları bile var. Şu dışarıdaki araba onların arabası mesela. İşte sağa sola getiriyorum, gezdiriyorum, ediyorum. Yani hayatımı onlarla devam ettiriyorum. Çünkü bunlar varken zaten başka bir şeyle uğraşamazsınız. Çünkü 16 tane köpek. Bunların işleri kolay değil. Zaten ne kadar bir ömrümüz var. Yani düşünüyorum. Rahat nasıl hissediyorsam öyle yaşayayım dedim. Ben de köpeklerle beraber yaşamaya devam ediyorum. Ama YouTube'da da benim gibi eskiden ben şehirde yaşarken YouTube videolarından böyle köpekler, çiftlikler hep böyle izlerdim, rahatlardım. Şimdi aynı benim videolarımı izleyerek rahatlayan insanlar var. Akşam eve gidince benim videom var mı diye bekleyen insanlar var. Ben hemen hemen her gün video çekiyorum. Bir, iki tane, üç tane bazen videolarım var. Bu videoları yani bir içerik üzerine değil de güncel yaşantım işte köpeklerin şu anki hali. Mesela şurada yatmalarını bile video çekebiliyorum. O yüzden video konusunda da pek bir sıkıntım yok. İçerik yani üreteyim, ne üreteyim diye bir şey düşünmüyorum. İnsanlar bu şekilde doğal videoları seviyorlar. Ama tabi edit yaparak daha güzel, daha kaliteli şeyler yapanlar var tabii ki. Ama bizim bu kadar köpekle uğraşırken, temizliğiyle, işte yemesi içmesiyle uğraşırken edit yapmaya ya da profesyonel videolar çekmeye zamanımız olmuyor. Biz bu şekilde burada yaşamımızı sürüyoruz. Ama kesinlikle köye geldiğime hiç pişman değilim. Ama şöyle bir şey var, köpekler olmasaydı köye gelir miydim? Köye gelmezdim belki ama yine böyle güzel bir ortam olurdu yani yeşil doğa olması lazım. İstanbul'da çok Ümraniye'yi siz de biliyorsunuz çok kalabalık. Şimdi Ümraniye işimiz Ataşehir'de oluyordu işte başka bölgelerde oluyordu. İstanbul'un sürekli trafikteydim. Yani senenin 12 ayı bunun rahat bir belki de 2 ayını trafikte geçiriyorum diyebilirim. Sonra düşündüm yani ömrümüz trafikte geçiyor ya. Ömründen 2 ayı trafikte geçiriyorsun. Yaşamıyorsun onu ya. Böyle bazen ışıkların altında kalıyorsun, beynin yanıyor. Şimdi ben kuş seslerini duyuyorsunuz. Burada kuş sesleriyle işte hafif rüzgar, bazen sıcak oluyor. Sıcakta serin bölgeler var. Güneş olan bölgeler rahat yani evin her tarafı zaten buranın ortamını gördün. Yani bu ortama sen de zaten çekimlerinle bir şeyler katacaksındır eminim. Böyle bir ortam varken şehirde kim yaşar ya? Yani burası benim için gerçekten Allah'ın bana vermiş olduğu büyük bir nimet. Dedemden Allah razı olsun. Dedem Topal İbrahim. Hep dua ediyorum ona. Babamdan da Allah razı olsun. Yani sonuçta buraları dedem bıraktı ama babam da satmadı, sakladı. Buraya bize bir ev yaptı ama biz de tabii bu evi güzelleştirdik. Buraların eski halini benim YouTube kanalındaki eski izleyicilerim bilir. Eskiden beri izleyenler bilir. İnanamazsınız yani öyle bir değişim yaptık ki buraya. YouTube kanalı buradaki tabii ben YouTube kanalım olmasaydı yine değişim yapacaktım ama ufak ufak yapacaktık tabii. Yine ticaret yapıyorduk. Köye geldik. Şimdi köye gelmek isteyen arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Yani köyde bir gelir olmazsa yaşam çok zor. Hayır oğlum. Hayır. Escobar. Hayır.
Escobar. Köyde bir gelir olmazsa yaşam zor yani. İlla ki bir şeyle uğraşmanız lazım. Köye gelecek insanın parayla işi bitmiş olacak. Ya emekli olacak. Yani köyde yaşam tabii ki para. Ama tabii şehirde siz 5 lirayla geçiniyorsanız köyde 2 lirayla geçinebilirsiniz. Daha ucuz bir hayat var. Şehir çok pahalı. Şimdi bazen bizim akrabalarda var mesela ya da başka bizim köyde yaşayan insanlarda. Yani parayla işleri yok artık, aşmışlar ama yine de şehri bırakamıyorlar. Şehirde yaşamak onlara bir tat veriyor. Onlar da oraya alışmış. Çocuklarım da bana uyacak dedim. Onlar biraz zorlandılar ama sonra onlar da buraya öyle alıştı ki İstanbul'a gidiyorlar. Yani bir hafta tatil yapamıyorlar. Hemen gelmek istiyorlar. Yani zor kalıyorlar orada. Ya buranın rahatlığı o kadar farklı ki yani evin manzarası, balkonun manzarası ne bileyim. Ya burası insanın tabii Allah ömrü veren Allah'tır ama 5 sene de yaşayacaksak adam gibi yaşayacağız yani. Nefesimizi temiz alacağız. Bir yağmur yağıyor, havayı bir temizliyor, bir havanın, toprağın kokusunu bir alıyorsun. Her şeye bedel. Şimdi İstanbul'da yaşayıp da evinde akşam evine stresli bir şekilde iş stresiyle giden insanlar benim burada yaşamış olduğum hayattan keyif alıyor biliyor musunuz? Yani tabii haset edenler değil de yani böyle ya ne güzel ben de böyle bir ortam yapacağım işte 5 sene sonra 2 sene sonra düşünüp beni izleyen çok insan var. Ya da köpekleri besleyip benim köpek besleme videolarımı, köpekleri sevme, işte köpekleri gezdirme videolarımı izleyip rahatlayan. Çünkü İstanbul'da köpek besleyemiyor. Bak şimdi köpek almış kemiğini gidiyor. Bu köpek mesela Ankara'daydı. 1 yıl, 1,5 yıl Ankara'da yaşadı. Bir odanın içinde yaşadı. Sonra ben tabii köye geldi. Ben bu köpeği aldım yani. Dedim artık burada yaşasın. Benim köpeğim, benim yavrumdu. Şu an buna bakıyorum bazen dalıyorum gidiyorum. Diyorum ki yani bu köpek ne kadar şanslı bak. Geldi buraya bir ailesi oldu, bir ortamı oldu. Şimdi bak almış bir tane kemiği gitti orada uğraşıyor onunla. Doğaya çıkıyor, geziyor. Ama İstanbul'da Ankara'daydı o köpek. Ankara'da yaşasaydı yani bir odanın içinde hep insanlar gelecek yalandan sevecek onu bilmem ne falan. Bir de şehirde çok yapmacık insanlar var tamam mı? Hep menfaat için birinden işte 3 lira kârı olacak diye ona bir yapmacık hareketler. Ona yapmacık hareketleri. Yani gerçekten şehirdeki hayat insanlar sıkıcı gelmeye başlayınca bu köyün değerini, bu doğanın, bu köpeklerin değerini anladım. Demek ki bir işi hakkıyla yapıyoruz ki yani 860 bin, 870 bin mi ne takipçim var. Bazen karıştırıyorum. 870 bin olması lazım. Takipçim yani bu dünyanın her yerinden bizi izleyen insanlar var. Yani Brezilya'sından Arjantin'e yani Jamaika'ya ismini bilmediğim ülkelerden yorum yazanlar insanlar biz Türkçe konuşmamıza rağmen bizi çok iyi anlıyor ama bizim bazı kendi insanlarımız bizi anlamak istemiyor. Burada Dogo var, Cane Corso var, Jack Russell var, Türk çoban köpeği var, Kangal var, Yumo var. Yani bir sürü Yumo zaten Türk çoban köpeği ama burada köpekler cins olmasına rağmen hepsi birbirleriyle anlaşmıyor. Anlaşıyor desek olmaz. Hepsinin birbirleriyle anlaşması için bu ortamı böyle yaptım. Bak işte burası Kangalların çoban köpekleri. Orası Escobar. Orası köpeklerin de hepsi böyle mizah amaçlı isimleri böyle film karakterlerinden esinlenmiş. Mesela Al Capone. Al Capone tarzını yansıtan bir köpek. Yani ismini de yaşatıyor. İşte Pablo, ne bileyim Korsan. Korsanın gözü kara diye ismini Korsan koyduk. İşte Bella İtalyan diye, Bella güzel kadın demek. Güzel bir Cane Corso ama biraz salyası var. Olsun, o da güzel yani. Jack Russell'ların isimleri, hepsinin ayrı ayrı isimleri var. İnsanlar da bunların isimleri tamamen mizah amaçlı. Birbirlerine yapmış olduğu uyanıklıklar, birbirlerinin kemiklerini çalmaları falan böyle birbirlerine pusu kuruyorlar. O onu kandırıyor, onun kemiğini çalıyor, onun yerine çöküyor falan. Bu tarz şeyler videolarda var. Biraz komedi gibi. Yani gülüyoruz. Ben de gülüyorum bunların şeylerine. İnsanlar da bunu seviyor, gülüyorlar. Burası çok güzel. Bunu bütün takipçilerim de bilir zaten. Siyah köpeği şuraya bağlamış. Tasmasında. Babam çayırdan geliyor, çalışıyor. Orayı temizliyorlar. Geliyor.
eldivenini çıkartıyor. Şuraya kapıya asıyor. E, eve giriyor. Yemeğini yiyor. Tekrar çıkıyor. Gidiyor çayıra. Tamam mı? Birkaç sefer bunu devam ettiriyor. Tabi narkozda bunu buradan devamlı görüyor. Tamam mı? Yani köpekteki hissiyata bak. Aynı şeyi birkaç gün yapıyor babam. Bir gün tekrar geliyor. Eve yemeğini yiyor, gidiyor çayıra ama eldivenleri astığı yerden almıyor, tamam mı? Bu benim siyah köpek de babamın istemediği köpek. Buradan kendini çözüyor, gidiyor o eldivenleri alıyor, babama getiriyor, tamam mı, çayıra. Babam tabii bu diyor, bu nasıl bir akıllı köpek falan. Ondan sonra babam tabii narkozu çok seviyor. Daha hiç baktım narkozda gidiyor video, böyle bana video atıyorlar. Baktım ısındılar köpeğe, sevdiler. Yani köpek, yani zanla ilim yapmasın kimse. Yani neyin ne olduğu belli olmaz. Bak o köpeği o kadar şey zannediyordu babam. Ama halbuki çok iyi bir köpek. Babamın da öyle bir anısı oldu köpekle. Ama o köpek de şimdi öldü. Kalp krizi geçirdi. Kalp durması mı ne işte. 4,5 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ama mezarlığı bu altta tabi. Orada yatıyor. Bizim kalbimizde, videolarda yaşıyor. İstanbul'da kuyumculuk işi yaptım bir 15 yıl kadar. Zaten beni İstanbul'dan bıktıran kuyumculuk işi oldu. Yani kuyumculuk gerçekten kafamızdan aşağıya ışıklar, spotlar, sürekli stres. Ya şehir insanı bitiriyor. Ben şu köye geldim. Ben şehirde yaşarken çok sinir yapan, yani aşırı stresli olan bir insandım. Burada rahatladım. Bu kadar burada da bazı olaylar yaşadık. İşte bu YouTube'la alakalı, köpeklerle alakalı mevzular yaşadık ama ona rağmen o kadar iyi geldi ki köy. Yani şurada kapında bir lahana olsun, bir lahana çorbası yap ye. Yani İstanbul'un pirzolasını 1000 kere değer. Huzur, önemli olan huzurdur. İstanbul'da yani aldığını kiraya verip aldığını markete fazla işte doğalgazına bilmem şeyine harcayacağına, orada 5 alacağına burada 2 kazan. Daha rahat yaşan. Ömür bir daha geri gelmiyor. Yaşadığın yıllar geçiyor. Düşündüm İstanbul'dayken, dedim ki yani burada dursam daha ne olacak? Çünkü hırs bitmiyor. Bunu alayım, onu alayım, dükkan alayım, daire alayım derken kopamıyorsun. Ne gerek var? Benim ömrüm, yani para kazanacağım, sonra yaşlanacağım, emekli olacağım, köye geleceğim. O kazanmış olduğum parayı sağlığımı kazanabilmek için harcayacağım. Yani buna hiç gerek yok. Köye gidersen çocuk nasıl okuyacak? Hep böyle düşünüyor insanlar. Çocuk nasıl okuyacak? Nasıl okuyor? Bak 3 yıldır çocuğum şu anda dersleri de çok iyi. Of'ta okuyor. Buradan servise biniyor, gidiyor, geliyor yani. Allah'a şükürler olsun. Bir de biz dağın tepesindeyiz. Yani köyün içinde olan insanlar daha rahat. Şimdi çocuğu düşüneceksin. Çocuğun işte çalışacak, evlenecek işte falan. Bak bunu düşünerek kendi hayatını bitiriyorsun. İşte benim rızkımı nasıl Allah veriyorsa o çocuğun rızkını da Allah verecek. Tamam mı? O çocuk da Allah ona verecek. O da çalışacak. Ben niye onu düşünerek kendi hayatımı mahvedeyim ya? Yaşamak istemediğim bir yerde çocuğum için yaşayayım. Böyle bir saçmalık var mı? Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Belki mantığa aykırı olabilir. Benim düşüncem tamamen bu kardeşim. Burada bir günüm sabah kalkıyorum, işte köpeklerin temizliğini yapıyorum. Sonra tabii ailem de bana yardımcı oluyor. Ailemle beraber, çünkü 16 tane köpek var. Köpekleri alıyorum, gezdiriyorum. Köpekler gel. Köpekler mesela biliyorlar. Hepsi sırasını biliyor, gezme sırasını. İşte 3-4 saatimi onlara harcıyorum, gezme. İşte birkaç saat temizlik. Ondan sonra zaten dinleniyorum köpeklerle. Bak dinlenme alanlarımı görüyorsun. İşte orada her taraf manzara. Her yerde bir saat oturuyorum. Bazen işte bizi takip eden insanlarla canlı yayın yapıyoruz. Günüm öyle geçiyor. Başka bir şey yapmıyorum. Şimdi bu birkaç aydır böyle. Daha öncesinde günümüz nasıl geçiyordu? Sürekli inşaat, sürekli ustalar geliyor. Burada çalışan ustanın haddi hesabı yok. Yani 3,5 yıl burada inşaat sürdü. Burayı bu hale getirene kadar çok çalıştık. Günlerimiz hep çalışmakla geçti. Şimdi bu çalışmanın meyvesini yemenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Artık bir şey yapmak istemiyorum. Bir proje veya
herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Şurada bir duvar işi var. Orayı da yine güzelleştirmek için. Onu da yapacağız. O çok uzun sürecek bir iş olduğunu sanmıyorum ama artık inşallah bir sıkıntımız olmaz. Sağlığımız da yerinde olur. Yaşamımızı devam ettiririz. Değil mi Kiti?